24 tane her ön yüzde kesme yaptım. Şişimde şu anda 25 ilmek kaldı. 24 kesme yaptıktan sonra 8 sırada hiç kesmeden şu şekilde düz gittim geldim. Santim olarak şöyle göstereyim. Tam şu kesmeye başladığımız yerden itibaren arkadaşlar şöyle kol boyu 22 santim oldu. Şimdi şu omuz kesmesini yapacağız. Ama bu yeleğin şimdi 25 ilmeğimiz var. Buradaki 2, 4, 6, 8 ve 9 ilmeği arka enseye dikilecek lastik olarak devam edecek. Geriye kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeği keseceğiz. Bunu da 2 kere de keseceğiz. Önce 8 ilmek gidip gelip tekrar bir 8 ilmek daha kesme yapacağız. Şimdi baştan bir 8 ilmeğimizi keselim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeği kesme yaptım. Şimdi devam ediyorum. Baştaki 9 ilmeğimiz lastik. Burada kalan 8 ilmeğimi 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Son 2 taneyi birlikte alıyorum. 7 ilmeğim kaldı. Dönüşte de o 7 ilmeği keseceğim. Altı, şu 9. ilmeğimize denk geldiği için bunu ters olarak kesiyorum ve şişimde 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek sadece lastik kısmımız kaldı. Şimdi buna devam etmiyorum çünkü arkayı öreceğim. Arka ensedeki uzunluğa göre lastik kısmını öreceğiz. Biraz ip ayırdıktan sonra ipinizi kullanabilirsiniz. Şimdi burası yaklaşık sanırım bir 20 sıraya yakın örülecektir. Ama devam etmiyorum. Diğer önü yapacağım. Arkayı da yaptıktan sonra bu lastiklerin uzatma payını öreceğim. Şimdi diğer önü de başladım. Yaklaşık bir 7 sıra falan ördüm. İlik açmamız gerekiyor arkadaşlar ama önce diğer önde böyle şöyle göstereyim. 10'ar santimlik aralarla böyle işaretlerimi koydum.
Şöyle 5 tane düğme dikeceğim ben. Önce işaretleri koyup diğer tarafı örerken bu işaret koyduğumuz yerlerde ilik açacağız. Benim düğmem çok büyük olmadığı için çok büyük bir ilik açmayacağım. Şimdi burası sol önümüz. Diğer tarafın bu kısmında lastik devam edecek. Yani ilk başlarken diğerinde biliyorsunuz düz yönde örerek geldik. Sondaki 9 ilmeği lastik yaptık. Bunda da ilk baştaki 9 ilmeği lastik yapacağız ki şöyle karşılıklı birbirine denk gelsin. Şimdi şurada hemen bir tane ilik açalım. Bir, iki, üç, 4 ilmeğimi baştan 4 ilmek ördüm. Bak 4. ilmeğim düz ilmek ve boş aldım. Şimdi bir tane artırıyorum. Yanındaki 2 ilmeği keseceğim. Ama şöyle kesiyorum ki şuradaki düz ilmeğimiz bozulmasın. Ve devam ediyorum artık lastiğimi örmeye. Eğer düğmeniz daha büyük ise onu da göstereyim şurada hemen. Eğer düğmeniz daha büyük düğme ise daha iri ilik açmanız gerekiyor. Ondaki işlemi de şöyle yapın. Şuradaki birinci ilmeği boşalıyorum. İkinciyi boşaldım. Bunun üstünden geçirdim bir tane. Yanındakini aldım. Onu da geçiriyorum 2. Bakın şu arada 2 ilmeklik boş alan kaldı. Onun yerine hemen burada 2 tane ilmek atıp örgünüz neyse ona devam ediyorsunuz. Bakın buradaki ilik kısmı da daha büyük oldu. Şimdi ben burayı sökeyim. Dediğim gibi daha iri düğme takacaksanız bu şekilde gösterdiğim gibi ilik açabilirsiniz. Şimdi 17 sıra olacak şekilde lastiğimize devam edelim. Şu artırma yaptığımız yerde onu düz örüyorum. Yanındaki ilmeğim ters. Ve iliği de tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz 5. ilmeği kesmiştik. Şurada böyle bir ilik boşluğumuz çıktı. Dediğim gibi böyle 10 santim 11 santimde yani daha da 6 ilik yapabilirsiniz. İlik mesafenizi diğer önde ayarlayıp ona göre iliklerinizi açabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 5 tane ilik az gibi geldi gözüme. 6 tane yaptım. Yani araları 8'er santim yaparak böyle 6 tane ilik yeri ayarladım. Şimdi ilk iliğimizi açtık. Sağ öne açtık. Buradan 9 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Modeli ilk başlarken bir sıra düz örmüştük. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 ilmeğimiz lastik olarak devam edecek. Ve artık ona geriye kalan ilmeklerimizi düz örerek diğer taraf gibi modelimize devam edeceğiz. Evet, bu tarafın model kurumu da böyle. Yani ilk 9 ilmek lastik, diğer taraf örnek olacak. Diğer parçayı da aynı kol oyuntusuna kadar ördüm. Şöyle iliklerimiz. Şimdi buradaki parça, yani sağ ön parçamızın artırması da ters tarafta olacak. Yine 9 ilmek artırıyoruz. Tersten girdim bu sefer. Bakın, diğer önde düz yönde olduğumuz için şöyle girmiştik. Bu sefer arka taraftan giriyorum. Bir ilmek çıkardım. Tekrar giriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek kenara ilmek ilave ettim. Şimdi ilk ilmeğim düz. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve diğer tarafta yaptığımız gibi 9. ilmeğimizi 3 ilmek birden alacağız. İlk kesmemiz 3 ilmekle başlayacak. Buradaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Birinci kesmeyi yaptım. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzeyi düz ilmekleri örmeden şişime geçirdim. Diğer ilmekleri örüyorum. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeği boşaldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve ikinci kesmemizi 9. ilmeğimize 2 ilmek alarak kesiyorum. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeği yine boşaldım. İkinci ilmeğim düz, onu da boşalıyorum.
Şimdi üçüncü kesmemizi yapacağız. Üç ilmeği birden alıyorum. Geri dönüyorum. Ve ön yüzeye düz ilmeklerimizi örmüyorduk. Şimdi dördüncü kesmeyi yapacağız. İki ilmek birlikte aldım. Kesiyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeğim yine boş. İkinci ilmeğim de düz ilmek. Onu da boşa aldım. Beşinci kesmemizi 3 tane ilmeği alarak yapıyorum. Altıncı kesmemiz 2 ilmek. 2 ilmeği beraber aldım, kestim. Ve bu da son 7. ilmek kesmemiz olacak. Ve 7. kesmemizi yine 3 ilmek alarak kesiyorum ve bu tarafta da 11 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi devam ediyorum artık. Şimdi tersini gidelim. Daha sonra bir sırada örneğimizi kurarak geleceğiz. Örnek sırasındayız. Tekrar ön yüze gidelim. 7 kere kesme yaptıktan sonra tersini gittim. Tekrar bir sırada yakada kesme yapmadan düz olarak, yani örneği yaparak gittim ve geldim.
Şimdi artık bu 9 ilmeğin yakada kesmelerine başlayacağız. Kesme sayılarımız diğer ön gibi olacak. Aynı sayıda olacak. Yine 25 tane ilmeğimiz kalacak şekilde bu tarafı da yapacağız. Bu tarafın kesmeleri de önce 9 tane ilmeğimi örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Daha sonra 10. ve 11. ilmeği keseceğim ama bu ilmekleri şöyle düzelterek şöyle bir kesme yapıyorum. Daha sonra örneğime devam ediyorum. Bu yönün kesmeleri de bu şekilde olacak. 9 tane lastiğimi, 9 ilmek lastiğimizi öreceğiz. 10 ve 11. ilmeği düzelterek, keserek devam edeceğiz. Her ön yüzde kesme yapacağız. Arka taraflarını normal örerek geliyoruz. Ön parçalarımızı şu şekilde hazırladık arkadaşlar. Şu 9'ar ilmeği de bir müddet ördüm ama bitirmedim. Çünkü arkayı ördükten sonra e, ensenin yarısına kadar olacak. Belki birkaç sıra daha ilave edebilirim veya sökebilirim. Ön parçalarımız bu şekilde hazırlayacağız. Arka parçayı da hazırladım ben. 83 ilmek başladım. Önce kol boyu olunca 9 ilmek sağ tarafa attım. Yine 11 tane ilmeği kestim. 7 kere de. Diğer tarafa geldim. Bu sefer de tersten bu tarafa 9 ilmek attım. Yine 11 ilmeği kestim ve kol boyu olana kadar devam ettim. Şimdi 83 ilmeğimiz vardı. Şu anda şişimizde 79 tane ilmeğimiz kaldı. Diğer ön parçayı 16 ilmek omuz için ayırmıştık. Yani 8 ve 8 olarak. Şimdi önce 8 ilmeği kesiyoruz. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeği kestim. Şimdi 8 ilmekte örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve geri dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. ilmeği birlikte alıyorum. Ve şişimizde 7 ilmek kaldı. Şimdi buradaki 7 ilmeği kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve bir kere de içinde örüyorum. 7. ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi isterseniz burada ipi koparıp buraya bağlayabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şöyle yan taraftan birer ilmek alarak buradaki ilmeğimi aşağıya doğru uzatıyorum. İndiriyorum, yani yürütüyorum daha doğrusu. Ve bir tane de şu aradan alalım. Evet.
Şimdi bu sol omzumuz. Şimdi arada ensedeki ilmeklerimizi keseceğiz. Sonda 16 ilmek kalana kadar ensedeki ilmeklerimiz 47 ilmek falan, sanırım 47 ilmekti. 47 ilmeği kesiyoruz. 16 ilmek kalacak. Şişimizde 16 ilmek kaldı. Şimdi bunu omuz tarafına doğru örüyoruz ilmeklerimizi. Ama artık buradaki lastiği boşalmıyorum. Kesme yapacağımız için normal örüyorum. Ve arka tarafında önce 8 ilmeği ters yönde olduğumuz için ters yöne doğru kesiyorum. Ve kalan 8 ilmeğimizi normal örüyorum. Şimdi ön tarafa geldik. Ve burada aslında normalde örnek kurmamız lazım ama yapmıyorum çünkü dikişe girecek burası. 7 ilmek ördüm. Pardon, 2 4 6 ilmek ördüm. 7 ve 8. ilmeği birlikte alıyorum. Geri dönüp bu sırada da kalan 7 ilmeğimin hepsini kesiyorum. Omuzları 2 kere de kesmiş olduk. Şimdi yeleğimizin ön kısmındaki şu ense payını şöyle 9 ilmeği tam ensenin ortasını bulup işaretimizi koyuyoruz. Şu kısım arkadaşlar şöyle dikileceği için tam yarıya kadar gelmiş olması gerekiyor. Diğer parçanınki de oradan gelecek. Bu ortada birleşecek. Şimdi birleştirmemizi yapalım. Şöyle iki parçanın da şimdi düz yönü böyle, diğerinin düz yönü şu şekilde olacak. Şu şekilde ekleyeceğiz ama buradaki şişimizin yönü ters olduğu için hemen onu şöyle bir değiştirelim. İki terslerimiz birbirine bakıyor.
Sadece buradaki 9 ilmeği birbirine ekleyeceğiz. Bir öndeki şişimden bir ilmek aldım. Bir de arkadakinden, ikisinin içinden geçiriyorum. Bir ilmeğim kaldı. Tekrar yanındakinden. Böyle karşılıklı birbirine ekleyerek ense ortayı birleştirmiş olacağız. Ve buradaki ipimizi de dikme payını vererek şöyle şu şekilde kesiyorum. Parçamız bu şekilde birbirine eklenmiş oldu. Şimdi önce şuradaki omuz kısmını dikelim. Ben iki omuzu da diktim. Şu yarı kısmını diktim. Diğer yarı kısmını da göstermek istedim. Şimdi bu ensede kestiğimiz yerle ördüğümüz bantın kenar kısımlarını şu şekilde birbirine tutturacağız. Şu kısmını tam şu omuz birleştirme yerine kadar dikiyoruz. Evet, yeleğin yan parçalarını birbirine tersinden diktikten sonra yeleğimiz bitmiş olacak. Ama dileyen arkadaşlar ben şöyle 21 ilmekten cep yaptım. Yani daha dikip dikmeme konusunda karar vermedim. Bittikten sonra bakacağım. Dileyen arkadaşlar da böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek 21 ilmekten şu şekilde bir cep yaptım. Yan dikişlerimiz kaldı. Şöyle bir yeleğimize bakalım.
Yeleği arkadaşlar ben 5. yumakın yarısını kullandım. Yani 4,5 yumaktan 450 gramdan çıkmış oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.